Mustafa Bey, gerçekten de tekneyi görür görmez en etkileyici tarafı tasarımı. Kesinlikle. Müthiş bir tasarım var. Yani Evet. otomobilde devamlı tasarım konuşuyoruz ama aynı prensiplerle baktığında mekik gibi bir gövdesi var. Evet. Rib zaten, yani şişme yastıklara sahip Evet. olan rigid bir tekneden bahsediyoruz. Doğrudur. Ama dışarıdan baktığınızda gövde yapısı, uzunluğu, Evet. kabini gerçekten de %100 performans görüntüsü veriyor. Zaten hidrodinamik ve aerodinamik yapıdan anlıyoruz. Çok Bize doğru. bir anlatır mısınız? Nova Marine'in önemli bir modeli bu, 10 metre. Evet. Bize bir genel teknik özelliklerini anlatabilir misiniz? Biz bir önceki programımızda aslında bunun Black Shiver modeline bakmıştık. Bu RH1000 modeli Saffet Bey. Evet. 10 metre uzunluğunda, 3.95 genişliği de Ya var. sözünü kesiyorum, ne olur unutma, 3.95'te kaldım fakat ilk gördüğümde 10 metreden çok büyük görünüyor. Doğrudur. Yani aynı imaj sizde de oluşuyor mu bilmiyorum. Doğrudur. 10 metreden yani 12-13 metrelik bir uzunluk gösteriyor. Bu işte tasarımın bence çok önemli bir göstergesi aslında bir taraftan baktığımızda da. Teknenin 40 yıllık bir üretimin mükemmelleştiği bir noktadan bahsediyoruz. Yani Nova Marine markası İtalya'nın çok önemli Ne bot kadar ürünü eski bize. Nova Marine? 40 yılın üzerindedir üretim yapıyorlar Saffet Bey. Aslına bakarsanız ilk başlarda arama kurtarma ve Askeri. özel kuvvetler için tekne üretmekle, bot üretmekle başlamışlar. Sonrasında aslında bak 2000'li yıllardan itibaren şişme botların yanına, yani rigid hull, biraz önce sizin tarif ettiğiniz gibi sert gövdeli şişme botların yanına daha konfor odaklı Black Shiver modellerini de ekleyerek ürün gamını genişletmişler. Bunlar aslında 8 metre ile 10 metrelik iki tane şişme bot alternatifi. Şu anda üzerinde bulunduğumuz 10 metrelik versiyonu. İki tane 300 beygirlik Mercury V8 Verado makine var. Sorma Mustafa, yani biraz önce start verirken yani gerçekten çok etkileyici. Cav diye böyle birdenbire çok güzel bir sesle start alıyor makine. Bir de atmosferik motora hasret kaldık. Doğru. Biliyorsun. Ya bunlar turbo değil bildiğim kadarıyla, atmosferik. Evet. Zaten sesinden de belli. Evet. Atmosferik 8 silindirli V tasarım gerçekten sese de yansıyor yani. Aynen öyle. Çok müthiş. Bu da tekneyi aslına bakarsanız hem performanslı hem de teknenin aerodinamik ve hidrodinamik özellikleri gereği o 3.95'lik genişlik de aslında iddialı bir genişlik. Çok. Tüpler ağırlıkla suda. Bu da stabiliteyi aslında maksimize ediyor. Bir diğer taraftan hidrodinamiği çok üst seviyede ve teknenin o ince uzun tasarımı, o hani dediniz ya, o göründüğünden daha uzun gözüküyor. Evet. Bu teknenin minimum spray almasını sağlayacak şekilde tasarlanmış bir yapıya sahip olduğunun da göstergesi. Burada en önemli şey, bu tür tekneler büyük teknelerin, yani büyük motor yatlarının ağırlıkla transfer tekneleri olarak kullanıldığı için güvenli olması, minimum derecede sprey alıyor olması, hızlı olması için tasarlanan tekneler. Nova Marine bunları maksimumda karşılayacak bir sonuç üretmiş bu teknede. Günlük kullanımda da ideal bir yapıya sahip. İnanılmaz. Bir de çok modern Mustafa Bey. Evet. Yani şu bağlama direğinden tutun, aşağıdaki tik döşemeler, teknenin içindeki setler, şu oturma alanı falan inanılmaz yani. Saffet Bey, bir de baktığınızda her şey el yapımı. Yani şurada 1.2 santimlik tikten bahsediyoruz. Yani her şey gerçek, her şey el yapımı. Öyle olduğu için işte hypalonlar, bunlar farklı renkler, üzerine oturduğumuz deri hem premium hissiyatı maksimumda yaşatıyor size, hem de bir taraftan da çok güvenli ve biraz önce anlattığım gibi hızlı, olabildiğince konfor odaklı bir seyahati size sunan bir tekne bu. Bulunduğumuz teknenin özelliği yan taraflarının, şu görmüş olduğunuz tekneyi boydan boya geçen yan tarafların hava dolu olması. Aynen. Ama alt kısmının fiberden bildiğimiz tekne imalat yaklaşımıyla yapılıyor olması. Dolayısıyla bu tekneye müthiş bir taşıma kapasitesi kazandırıyor. Biraz önce askeri amaçlarla, arama kurtarma amaçlarıyla kullanılıyor dediniz. İşte onun için hem de müthiş bir stabilite kazandırıyor. %100. Yani belirli bir açıda gerçekten çok başarılı ve vazgeçilmez tasarımlar. Tabii zamanla böyle keyif teknesi haline de geldiler. Şey de çok önemli Saffet Bey, tabii su hattı aslında bunların daha
daha Az. yani yaklaşık Hı hı. 55 santimlik bir su hattından Düşün, bahsediyoruz. 55 santimde gezebiliyorsunuz tekneyle. Yani, ve artı hani belli ihtiyaçlar dahilinde teknenin o rigid yapısı ister iskeleye bağlamak anlamında, çünkü hypalon bu şişme olan taraflar zaten bir usturmaça görevi de Bravo. gösteriyor. O da çok önemli. Ama aynı zamanda da kıyıya yanaşılmak istendiğinde mesela çok uzaktan çok beğendiğiniz bir kum alan, nispeten bildiğiniz bir alanı da rahatlıkla tekneyi aslında konumlandırabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj. Yani hani Tabii. illa tekne Hem de transferi yapacağız güvenlik diye yani. Hem de günübirlik. güvenlik. Tabii ki Biz güvenlik. ters durumda yani yanaşabiliyorsunuz. Aynen öyle. Tabii burada üretimin, o kevlar üretiminin nasıl yapıldığı çok kritik. Biz İtalya'da yapıldığı Anlatın bize tersaneyi... onları. Yani, Onları anlatın bize. gerçekten bütün her şey el yapımı ve yıllarca emek sarf ederek gelinen noktada kalıp sonrası yapılan işlemler bu rigid yapıyı sadece görüntü anlamında değil, aynı zamanda sağlamlık olarak da ne Tabii. kadar önemli bir noktaya getirdiklerinin çok iyi bir göstergesi. Genellikle bu tür teknelerin hem sert havada hem de bu bahsettiğimiz kullanım durumlarına karşı uzun dönemli sürdürülebilir bir yapıya sahip oluyor olması da çok kritik oluyor. Yani emin olun biz distribütörünü aldıktan sonra hala temsil ettiğimiz Didim, Göcek, Bodrum'da ilk Nova Marine'leri görüyoruz ve hala kullanımda olduğunu görüyoruz. Yani bu çok önemli bir şey. 20-30 yaşında tekneler var. Yani Ne bunlar kadar çok güzel. önemli. Çok Hı-hı. önemli. O da bize güven veriyor. Aynı zamanda da kullananlara da gerçekten iyi, sağlam, premium bir hissiyatı sağladığına inanıyoruz. Söylediğiniz 2 tane V8 Mercury var. Atmosferik. Kaç beygir her biri? 300 beygir. Yani toplamda 600 beygirlik Doğrudur. bir güç var. İki Teknenin tane. ağırlığı ne kadar? Yaklaşık 3,5 tonluk bir boş ağırlığı var teknenin. Bak bu da çok önemli mesela. 750 litrelik yakıt kapasitesi var. Yaklaşık 70 litre yakın yani su kapasitesi söz konusu. Bunun normal seyir sürati yaklaşık 30 knot, 30 mil. Maksimum süreti kaç? Maksimumda da 50 knot'a kadın İnanmıyorum yani çok ciddi bir seyir kabiliyeti var. çok ciddi bir rakam. Bizim bu işte yakıt tüketimi olarak düşündüğümüzde En de iyi yaklaşık performans hangi aralıkta? 30 yani cruising speed, yani normal seyir sürati tarafına baktığımızda 300 millik bir size menzil sunabiliyor. Aerodinamik özellikleri düşündüğümüzde güvenli ve hızlı bir şekilde minimum spreyle sizi istediğiniz noktadan varmak istediğiniz noktaya götürecektir. Yani o anlamda gerçekten teknik olarak da çok üst seviyede bir şey sunuyor. Farklı tabii ki seyir sefer alternatifleri teknenin üzerinde mümkün. Halihazırda standart donanımda da bunları veriyoruz. Ve dediğim gibi hem teknolojik anlamda maksimum üst seviyede hem de işçilik kalite ve sunduğu imkanlar anlamında da gerçekten ön planda ayrışıyor. Bu tür teknelerde bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Rengi de çok güzel mesela. Evet, yani Renginin farkında mısınız? Evet. Ne kadar yani daha fütüristik bir hava katıyor bu renk olması. Tiklerle beraber, diğer GRP renkleriyle beraber falan. Kesinlikle. Gerçekten çok hoş bir görüntüsü burada var. gerçekten farklı renk ve trim alternatiflerini sunabiliyoruz ama en önemli şeylerden bir tanesi girişte bahsettiğimiz o 3.95 genişlik var ya. Evet. Yani bu tür teknelerde teknenin içerisinde rahat hareket etmek de önemli. Yani Kesinlikle. baktığınızda çünkü deniz her türlü şeye açık, yani duruma açık. Mümkün olduğu kadar şu anda baş üstüne oturuyoruz. Kış tarafta oturmak istediğinizde buradan arka tarafa geçerken sancak ve iskele taraftaki geçiş kanallarının rahat oluyor olması aslında çok önemli konfor özelliklerini koyuyor. Doğru. Tik bütün güverte. Yani hani o nedenle Çok sıcak görüntü sağlıyor. çok sıcak bir görüntü Tikle sağlıyor. baktığınız zaman bambaşka bir hale geliyor. Mesela tik olmasa, normal boya olsa veya kaymaz zemin olsa asla bu kadar güzel görünmez. Tikin rengiyle bu renk
Müthiş müthiş örtüşüyor. uyumlu oluyor. Aynı zamanda da konfor. Şimdi güneşin altındayız vesaire. Bir takım işte sağlık, kişisel tercihler anlamında da açıkçası bence tamamıyla bütünleşik, yani holistik bir yaklaşım olduğu apaçık ortada. Mustafa Bey, tekneyi konuştuk. Şimdi bize Doğuş Marin'i bir anlatabilir misiniz? Fonksiyon olarak neler yapıyor? Kaç kişi çalışıyor? Hangi alanda arkadaşlarımız organize oldular? Bir Doğuş Marin'in de özetini alalım sizden. Safet Bey, biz Doğuş Marin olarak şu anda Türkiye'de 3 noktada hizmet veriyoruz. Bildiğiniz üzere 2021 yılında Göcek'te ilk faaliyete başladık. Çok yeni bir şirket zaten. Çok yeni. Doğuş Otomotiv şemsiyesi altındayız. Aynı zamanda hem satış ofisimizi hem de servis merkezimizi kurmuş olduk. Göcek'e kurulu şu anda 3.2 dönüm üzerinde hem hangar, yani kara parkı hizmeti, hem de servis, yetkili servisini yaptığımız markaların servis hizmetlerini verdiğimiz bir merkezimiz mevcut. 2023 yılından itibaren Didim'de Demari'nin çekek alanı içerisinde servis hizmeti vermeye başladık ayrıca. Burada asıl temel felsefe 30 yıldan fazladır Doğuş Otomotiv'in oluşturmuş olduğu servis hizmet kültürünü denizcilik sektörüne aktarmak. Bildiklerimizi ve oradaki sistem altyapısını tamamen buraya kanalize etmek. Bu şekilde her türlü tekneye öncelikli olarak elektrik, elektronik ve mekanik olmak üzere içten ve dıştan takma motorlar tamamıyla bütünleşik bir hizmet sunabiliyoruz. Ardından 2024 yılında Bodrum, yine Demari'nin içerisinde bir satış ve servis ofisi faaliyete geçirdik. Burası da aynı felsefeyi Bodrum için yansıtmaya ve o hizmeti vermeye devam ediyoruz. Buradaki temel amacımız marin sektöründeki servis anlayışını mükemmelleştirmek için her geçen gün üzerine koyacak şekilde hareket etmek. Peki Mustafa Bey, bu arada nasıl bir yerde konuşuyoruz? Denizin rengine bakın. Evet. Lacivert, yani böyle bir deniz rengi gerçekten Dünyanın en bulmak güzel kolay yerleri. değil. Aynen öyle. Yani çok çok teşekkür ediyoruz. Biz sizi ağırlamaktan Bu dolayı şeref ortamda duyduk. sağ ol, eksik olmayın. Bu ortamda sizle konuşmak büyük bir zevkli. Beraber kapatalım programı. Artık Tabii. programımızın da sonuna geldik.